Haz çağında açlık. Haz, bize bir ödül gibi sunulur. Ama ya sadece parlak bir kılıftan ibaretse? Çikolatanın tadı, ekranın sonsuz kaydırması, bir arzunun kıvılcımı ya da içten gelen bir kahkaha. Ya hepsi, çok daha derin ve karanlık bir gerçeğin ustaca süslenmiş yansımalarıysa? Sana bir şey sorayım. En son ne zaman hiçbir şeyi arzulamadan, daha fazlasına ihtiyaç duymadan, sadece ve tam anlamıyla doymuş hissettin? Eğlenmekten ya da geçici bir tatminden bahsetmiyorum. Gerçekten. İçin sessizdi. Huzurluydun. Arzunun gürültüsü yoktu. Çünkü asıl mesele şu. Biz zevkin zirvesinde yaşıyoruz ama hala açız. Carl Jung'un da yıllar önce uyardığı gibi, rahatlık peşinde koşarken aslında iyileşmemizi engelleyen şeylerin kucağına düşüyoruz. Bugün hazza hiç bakmadığın bir yerden bakacağız. Düşünsene, sabah gözünü açar açmaz elin telefona gidiyor. Neden? Ne önemli bir haber var, ne de beklediğin bir mutluluk. Ama bu, sıradan bir alışkanlık değil artık. Bu, açlıktan bile güçlü bir dürtü. Ekranda beliren küçücük bir içerik, belki birkaç saniyeliğine seni gülümsetiyor. Ve hemen ardından yok oluyor. Ne bir iz bırakıyor, ne de bir doyum. Ve sonra, bir tane daha, bir video daha, bir gönderi daha. Parmakların durmaksızın kaydırırken zaman silinip gidiyor. Gün eriyor, gece çöküyor. Ama içindeki boşluk yerli yerinde duruyor. Sonunda telefonu bırakıyorsun. Belki tatlı bir şey atıştırıyorsun. Belki de tuzlu. Hatta ikisini arka arkaya. Ama aç değildin ki. Midene değil, ruhuna bir şey gerekiyordu. Fakat o şey ne çikolata, ne telefon, ne de dopamindi. Belki sadece biraz sessizlikti. Belki biraz kaçış. Belki de kelimelere hiç dökmediğin bir durma haliydi. Fırtınanın ortasında bir anlığına sığınılacak bir durgunluk. Carl Jung'un bu duruma nasıl baktığını bilmek ister misin? Ona göre her insanın bir gölgesi vardır. İçine gömdüğü, görmek istemediği bir tarafı. Ve dikkat dağıtıcı her haz, aslında bu gölgeyi daha derine gömmek için kullandığımız birer kürektir. Aç olmadığın halde yemek yediğinde, merak etmediğin halde ekran kaydırdığında, sevmediğin halde birini arzuladığında, aslında neşeyi değil, uyuşmayı seçiyorsun. Hayata katılmayı değil, kendinden kaçmayı. Ve işte acı gerçek burada yatıyor. Çoğu haz, gerçekten haz değildir. Bir unutuş biçimidir. Farkındalıktan uzaklaşmanın en tatlı ve en sinsice sunulan yoludur. Ama bu kaçışların bir bedeli var. Çünkü her sahte haz, gerçek olana duyulan açlığı biraz daha büyütür. Ve o gerçek haz gelmediğinde, kendimizi eksik, bozulmuş, hatta arızalı hissederiz. Oysa öyle değiliz. Sadece farkında değiliz. Farkında değiliz çünkü kaçışı haz sanacak şekilde koşullandırıldık. Peşinden sürüklendiğimiz şeylerin çoğu bir çözüm değil. Sadece bir belirti, bir semptom. Ama biz onu iyileşmenin yolu zannediyoruz. Ve işte tam burada bir kırılma başlıyor. Şimdi seni biraz daha derine götüreyim. 6 yaşındasın. Ağlıyorsun. Kimse dönüp bakmıyor bile. Ve o an öğreniyorsun. Kötü hissetmek, bana hiçbir şey kazandırmıyor. Ama gülümsediğinde, rol yaptığında, kendini oyaladığında, insanlar seni fark ediyor. Seni onaylıyor. Ve o onay, zihninde bir iz bırakıyor. Yıllarca bunu tekrar ediyorsun. Ta ki yetişkinliğe gelene kadar. Artık acıların dile gelmiyor. Ama hazların bağırıyor. Yalnızlığından daha yüksek sesle. Korkularından daha yüksek sesle. Ve en acıklısı, içinde hala sadece sarılmak isteyen o çocuğun fısıltısından bile daha yüksek. Ama insanların çoğunun asla fark etmediği bir gerçek var. Haz da hafıza biriktirir. Her geçici tatmin, zihninde bir yol oluşturur. Ve o yol, seni tekrar tekrar aynı çıkmazlara sürükler. Aynı kaçışlara, aynı yanılsamalara. Ve sonunda neyi neden istediğini bile unutursun. Her seferinde acıyı bastırmak için hazzı kullandığında, bedenin sessizliğe karşı bir alarm sistemi kurar. Zamanla dinginlik sana huzur değil tehdit gibi gelir. Ve işte bu yüzden yalnız kalamazsın. Duşta bile müzik açarsın. Sessizlik tahammül edilmesi gereken bir ceza gibi gelir.
Çünkü iç sesinle baş başa kalmak, gerçeklerle yüzleşmeyi gerektirir. Carl Jung bunu çok iyi biliyordu. Hazzın, yanlış kullanıldığında ruhun düşmanına dönüşebileceğini görmüştü. Haz kötü olduğu için değil. Biz onu kaçış olarak kullandığımızda, o kaçış bizi kendimizden uzaklaştırdığı için tehlikeli hale gelir. Gerçek düşman, hazzın kendisi değil, onun sunduğu geçici unutmadır. Ve şimdi senden küçük bir şey isteyeceğim. Eğer bu söylediklerim sana da tanıdık geliyorsa, eğer seni mutlu etmesi gereken bir şeyin ardından o garip suçluluk duygusunu hiç yaşadıysan, Bu videoyu abone ol. sadece bu mesajın daha fazla insana ulaşmasına katkı sağlamak için değil. Aynı zamanda şunu bilmen için. Bu duyguyu yaşayan sadece sen değilsin. Ve lütfen aşağıya yorum yaz. Seni en çok etkileyen cümle hangisiydi? Belki bir başkasının içindeki sessiz fısıltıya cesaret olursun. Çünkü bunu kabul etmek, zayıflık değil, aksine büyük bir güçtür. Şimdi sana bu tuzağın nasıl işlediğini göstereceğim. Hayal et, çölde yalnız yürüyen birisi var. Serapların peşinden koşuyor durmadan. Her seferinde, o hayali suya doğru adım atıyor. Ama serap her seferinde kayboluyor, yok oluyor. Yine de durmuyor, vazgeçmiyor. Çünkü bir sonraki serabın gerçek olacağına inanıyor. İşte, amaçsızca peşinden koştuğumuz haz tam da böyle bir şeydir. Ve işin ironisi şudur ki, gerçek haz, ruhunu besleyen türden olan, genellikle sessizdir. Kendini dayatmaz, seni oyalamaz, uyuşturmaz. Aksine, varlığını genişletir. Derin, samimi bir sohbettir. Gerçek haz, korktuğun bir şeyi atlattığında gelir. Bir sabah uyanırsın ve artık eskiden seni kontrol eden şeylere ihtiyaç duymadığını fark edersin. Ama biz çoğunlukla o türden hazzı aramayız. Çünkü kolay değildir. Oysa aslında, aramaya değer olan da tam budur. Carl Jung bir keresinde şöyle demişti. İnsanlar kendi ruhlarıyla yüzleşmemek için ne kadar anlamsız olursa olsun her yola başvururlar. Ve haz, şimdiye kadar insanlık tarihinin icat ettiği en güzel saçmalıklardan biridir. Şimdi biraz geçmişe dönelim. Yine küçük bir çocuksun. Düştün, dizin kanıyor, acıyor. Ağlıyorsun. Ve tam o anda biri geliyor. Al bak, bir kurabiye, ağlama. Ya da tamam tamam, ağlama. Bak, çizgi film açtım. O an, bu sözler ve davranışlar bilinçli olarak zihninde kalmaz. Ama sinir sisteminde, beyninde derin izler bırakır. Beynine şu mesaj işlenir. Acı ceza. Hissetmek zayıflık. Çözüm haz. Büyürken farkında olmadan dikkat dağıtma sanatında ustalaşırsın. Haz, senin sessiz tercümanın olur. İyi değilim demeye korktuğunda, haz senin adına konuşur. Tükenmiş durumdayım demeye gücün kalmadığında, haz senin adına dans eder. Çığlık atmak isterken, sadece gülümsemeyi seçersin. Ama kimse sana söylemez ki. Her duyguyu bir uyarıcıyla bastırdığında, kendinle olan bağından biraz daha kopuyorsun. Carl Jung bunu şöyle ifade eder. İç dünyamız ihmal edildiğinde, dış dünya daha da gürültülü olur. Peki, haz nedir gerçekten? Hayatımızdaki en yüksek ses değilse, o sonsuz kaydırmalar, bildirimler, mesajlar, diziler. Hepsi aslında içimizdeki sessizliğe inat bağırır durur. Çünkü biz, içimizdeki sesi duymak istemeyiz. Ama hangi sesi susturuyoruz? İçimizdeki o derin sızı, anlam arayışını, bir yere ait olma ihtiyacını, görülmediğimizde açılan yarayı. Haz kötü değildir. Doğru niyetle seçildiğinde kutsaldır. Ama varoluşun yerini aldığında zehre dönüşür. Şimdi sana bir soru sorayım. Hiç hazın ardından suçluluk hissettin mi? Bir bölüm daha izledikten sonra. Aslında mesaj atmaman gereken birine yazdıktan sonra. İhtiyacın olmadığı halde bir şey satın aldıktan sonra. Ya da aç olmadığın halde yemek yedikten sonra. O suçluluk, kötü bir şey yaptığın için değil. İçindeki bir parça bunu biliyor. Gerçekte doymadığını. Sadece o derin açlığı bastırdığını. Ve işte Carl Jung'un en çok yanlış anlaşıldığı nokta da tam burası. Çoğu insan gölge çalışması deyince, daha karanlık, daha sert biri olmayı sanıyor. Ama bu, gölgenin sadece kabuğu.
Gerçekte gölge çalışması, insanın kendine söylediği küçük yalanlara, bilinçsiz kaçışlarına dürüstçe bakabilmesidir. Kaçtığı anları fark edip, seni görüyorum. Ama bu kez kaçışı değil, gerçeği seçeceğim, diyebilmektir. Sana küçük bir hikaye anlatayım. Bir kişi vardı, sürekli ilişkilerin peşinden koşuyordu. Ben umutsuz bir romantiyim, diyordu. Ama her ilişki aynı döngüyle bitiyordu. Yoğun bir başlangıç Controlsuz bir tutku. ve ardından gelen çöküş. Tekrar, tekrar, tekrar. Bir gün ona neden duramadığı soruldu. Şöyle dedi: "Ben aşkı seviyorum. Ama gerçek bu değildi." Onun sevdiği şey aşk değildi. Kaçıştı. Dikkatini dağıtmaktı. Çünkü yalnız kaldığında, o sessizlik, içinde bastırdığı her şeyin sesiyle doluyordu. Ve o sessizlik artık dayanılmaz bir yankıya dönüşüyordu. Onlar hiçbir zaman yaralarıyla kalmayı öğrenememişlerdi. Bu yüzden haz, bir çeşit yara bandına dönüştü. Ama artık o bant da tutmaz oldu. Sızıyı gizleyemiyor. Acıyı durduramıyor. Ve bu hikaye istisna değil. Bu, milyonlarca insanın görünmeyen ortak hikayesi. Özlemi aşkla, ekran kaydırmayı neşeyle, uyuşmayı iyileşmeyle karıştıran kalabalıklar. Tehlike hazların varlığı değil. Gerçek tehlike, neden onlara ihtiyaç duyduğumuzu hiç sorgulamamamız. Artık şu efsaneyi yıkma zamanı. Haz iyileşme değildir. Haz huzur değildir. Haz güç değildir. Haz, bir araçtır. Ve her araç gibi, nasıl kullandığın her şeyi belirler. Yanlış kullanıldığında, seni senden uzaklaştırır. Şimdi tersine çevirelim bu döngüyü. Düşün. En son ne zaman bir tatmini erteledin? O mesajı göndermedin. O dürtüye teslim olmadın. O bağlantıya tıklamadın. Ve sonra, kendini hem huzurlu hem de gururlu hissettin. Neden? Çünkü disiplin sadece kontrol değil. Kendine duyduğun güvendir. Ve işte o güven, sana asıl yüksek hissi verir. Çünkü artık haz seni yönetmez. Sen onu bilinçle, özgürlükle, farkındalıkla seçersin. İşte o zaman haz yeniden güzelleşir. Bir uyuşturucu değil, bir zincir değil, bir kutlamaya dönüşür. Şimdi, hayal et. Bir odaya giriyorsun. Gürültü yok. Telefon yok. Bildirim sesi, ekran ışığı, koşuşturma yok. Sadece sen varsın. Ve ilk kez, panik yerine bir tür evinde olma hissi geliyor içinden. Çünkü her şeye sahip olduğun için değil. Zaten her şey olduğun için. İşte Carl Jung'un bireyleşme dediği şey tam olarak budur. Kendini bütüne erdirmek. İnkirla değil. Sürekli çabalayarak da değil. Entegrasyonla. Kendinin her parçasını kabul ederek. Hazdan kaçmak değil mesele. Hazdan bir yara bandı gibi değil de, gerçekten tadını çıkarabilmek. Sessizlikten korkmadan, onunla birlikte kalabilmek. Kendinle vakit geçirip, o halini de sevebilmek. Asıl hedef budur. Ama bu hedefe sonsuz hazların peşinden koşarak ulaşamazsın. Bu hedefe, dikkat dağıtıcıların sesini kısmayı öğrenerek ve onların altında neyi gizlemeye çalıştığını duymaya cesaret ederek ulaşabilirsin. Çünkü bazen iyileşme, bir şey eklemekle değil, bir şeyleri durdurmakla başlar. Peki bu dönüşüm nasıl görünür? Aslında çok basit bir yerden başlar. Telefonuna uzandığını fark ettiğinde, kendine tek bir soru sormakla. Şu an neyden kaçıyorum? Ve sonra, o yalnızlık hissine izin vermekle. Onu şekerle kapatmamakla. Cinsellikle susturmamakla. Ekran kaydırmayla unutmaya çalışmamakla. Bunun yerine, daha yavaş gelen hazzı seçmekle. Çaba isteyen. Farkındalık gerektiren. Gecikmiş ama gerçek bir ödül getiren hazzı seçmekle. Çünkü işte gizli gerçek. Gerçek haz anlık değildir. Gerçek haz hak edilmiş olandır. En güzel kahkaha, güvendiğin birinin yanında atılır. En güzel yemek, anlamlı bir günün sonunda yenir. En derin bağ, rastgele bir mesajla değil. Gerçekten görülmüş olduğun bir sohbetin ardından kurulur. Şimdi sana küçük bir duraklama anı vereyim. Eğer bu söylediklerim içini biraz olsun sarstıysa. Güzel. Çünkü uyanış böyle olur.
Büyük, dramatik bir olay değildir. Sessizdir, derindir ve kararlıdır. Ve aslında karar da oldukça basittir. Bu içimdeki sızıyı hızlı hazlarla uyuşturmaya devam mı edeceğim? Yoksa kendimle tam anlamıyla cesurca ve hiçbir uyuşturucuya ihtiyaç duymadan mı yüzleşeceğim? Carl Jung şöyle inanırdı. Nevrozlarımızın sebebi travmalar değil. Onlarla yüzleşmeyi reddedişimizdir. O travmaların kendisi değil. Geride bıraktıklarıyla yüzleşmeyi reddedişimizdir asıl sorun. Ve bilinçsizce kullandığımız haz, işte bu yüzleşmeyi hep biraz daha ertelememizi sağlar. Sonsuz bir oyalama döngüsü. Ama artık bunu görüyorsun. Artık bahane kalmadı. Peki şimdi ne yapacaksın? Hadi. Daha da derine inelim. Çünkü buradasın. Uyarıları duydun. İçinde bir şeyler sarsıldı. Haz maskesinin yavaş yavaş düşmeye başladığını gördün. Ve şimdi, çoğu insanın asla gelmek istemediği o noktadasın.